bir fonksiyonun ekstremum yani tepe noktası, minimum veya maksimum noktasını bulmaya yarayan, bunun için gerekli ve yeterli koşulları ortaya koyan nedir? Bir yöntem. Mesela şurada bir tanım verilmiş. Tanımda şöyle bir tane x state'imiz, durumumuz, sistem durumlarımızı temsil eden x durumumuz var. Bu belirli bir zamanda nedir? Her bir noktaya karşılık geliyor. Nümerik bir değer atıyor state'lere. In its domain of definition, a real single real valued number xt called the value of x at t. Yani her zaman her bir süresi için duruma karşılık gelen bir tane şey var. Değer var. Nümerik değer var. X'e t karşılık geliyor. Tamam. Functional bir tane functional tanımlıyor. Fonksiyonel değer. Bu objective function gibi aynı şekilde. Bu objective function. Bu fonksiyon içerisinden geçiyor bu. Number tamam dedik. Functional da j xt içerisinden geçiyor. J xt'yi atıyor. Yani her bir state'i neye atıyor? Durum değişkeni cinsinden bu functional üzerinden hesaplanabiliyor. Hem de zamana bağlı bir fonksiyon. X zamana bağlı değişiyor. J de state'lere bağlı olarak. State vektöre bağlı olarak. Tamam mı? Bu functional. Objective function aslında. State'lerimize bağlı bir objective function tanımlıyoruz. Delta is called the domain of the function of the set and the set of real numbers associated with the functions. İşte delta is the range of the function. Tamam. The length of a curve is joined two given points on a plane. Tamam. The value of the function may be the following. Ha. Mesela bu şekilde J1 artı x'tatın karesi xt dt gibi verilmiş. Ne aralığında verilmiş? A ile B aralığında verilmiş. Jx A ile B aralığında verilmiş. Bir artı x datın yani hızının diyelim ona. Hızının karesi. X datın karesi t dt. Değil mi? The calculus of variations concerned with obtaining maximum minimum. Evet. Along with function maximize ve minimize. Şunu ne yapmaya çalışıyor? Maksimize ve minimize etmeye çalışıyor. Hangi x değerleri için? Hangi x dat değerleri için mesela? Bu minimum değeri alır. Bu objective function minimum değeri alır. Amacımız o zaten. Optimal yani optimal kontrolün amacı o. Bir kısıt bir performans kriteri belirliyoruz. Ondan sonra onları state'leri durum veya kontrol değişkenlerinde o state şey içerisinde o performans indeksi içerisinde tanımlıyoruz. O tanımladığımız fonksiyoneli tüm zamanlar için minimize etmeye çalışıyoruz. Mantık bu yani. Temel prensip bu. Suppose that x is the continuous function, x defined in the interval, t sıfırla t aralığında değişsin. Bizim j şeyimiz verilsin. Objective function'ımız verilmiş, x'e bağlı. T sıfırdan başlamış, tf'ye kadar gitmiş find'lar. X, t, dt integrali yani. Demek ki ben bu sinyali integralini minimize etmeye çalışacağım. Amaç fonksiyonu mu? Yani elimde bir tane sinyal var. Referans bu hata sinyali olsun mesela. State'leri de hata cinsinde hata olarak değişken olarak tanımlıyoruz. Ben bunun değerini minimize etmeye çalışıyorum mesela. Böyle bir fonksiyon. The real number assigned by the functional is the area under the curve. Xt'nin altında kalan alan. Xt'nin değişiminin altında kalan alan yani. Bu integral değeri değil mi? The norm of a function is a rule of correspondence. Tamam. Teorik kısımlarına çok değinmeyeceğim. Biz böyle uygulama hemen pratikte mesela konuyu böyle özümseyip pratik uygulamalarına geçelim. Çünkü vakit kaldı. Mesela doktora çalışmasında artık onu sırf mesela teorik çalışacak olan birisi o konuları inceler. Ama biz burada problem çözümünde kullanıyoruz. Dersin bağlamı kapsamı itibariyle de çok derine inmemiz mümkün değil. En iyi şekilde hem konuyu genel hatlarıyla özümseyip anlayıp hem de pratik uygulamalarını yapabilecek seviyeye, kodlama ve pratik uygulama yapabilecek seviyeye gelmek amaç. Burada evet normlardan bahsetmiş. Norm function nedir? Norm nedir? Euclidean distance mesela x. İki şey arasındaki en kısa mesafe mesela iki nokta arasındaki en kısa mesafe.
Şunun koordinat eksenleri tanımlanıyor. Mesela çizgi diyorsun. X0. Mesela burası X0 olsun. Burası X1 olsun. Şurası Y0 olsun. Y0 olsun. Y1 olsun. Bunun Öklidyen distance'ı ne? X1 eksi X0'ın karesi artı Y1 eksi Y0'ın karesi 2 norm yani 2 norm diye karesini karekökü değil mi? Şeyin uzakta Öklit. Hipotenüs yani. İşte norm of function bunu anlamıyor. Bir tane analitik geometrik olarak bir tane şeyimiz var. Petimiz o state'lere karşılık gelen bir tane functional değeri var. Burada onun normunu yani o sinyalin normunu alarak e, diyelim ne yapıyor? Burada norm sıfırdan büyük olmak zorunda. Çünkü neden? Karelerin toplamı karekökünü alıyor. Bu Frobenius normu aynı zamanda. Bu işte robust kontrolde de bu norm kavramı önemli. Evet, mesela bu alfa sabit bir sayıyla çarparsa bunun normu alfa lineer yani şey oluyor katsayısı. Bunu dışarıya çıkartabiliyorsun. Sonra iki normun toplamı iki, iki şeyin toplamının normu ayrı ayrı normlarının toplamı şeklinde yazılabiliyor. Değil mi? Başka bir şey bu. Property özellik. Tamam yani o fonksiyonelin yakınlığını iki nokta arasındaki mesafesini mesela iki durumu arasındaki mesafesini mesela ölçüyor. Değil mi? O normu onu minimize ederse oluyor. Bir fonksiyonun o ekstremum noktasını bulmuş oluyor değil mi? Evet. Şimdi fonksiyonun bu yakınsaklığı yani yakınlığı ne demek? Concept term of norm. Tamam bunu zaten söyledik. Evet. İki tane noktamız var mesela. T1 ve T2 noktası. Bunlar birbirine ne kadar yakın? Bu iki nokta birbirine ne kadar yakın? O zaman normlarını almış oluyoruz değil mi? Aynı şurada bahsettiğim olay. Şu nokta ile şu nokta bu iki noktanın arasındaki mesafeyi bunun normuna göre ölçüyoruz. Herhangi bir iki nokta olabilir. Mesela bu nokta ile bu nokta arasındaki mesafeyi yine aynı bu kartezyen koordinatlarda bunun iz düşümleri, x, y koordinatlarının iz düşümlerini işte karelerinin karekök toplamının karekök şeklinde ifade edebiliyoruz. Değil mi? Bu minimize distance. Distance'ı minimize etmek ne demek? İki nokta arasındaki mesafeyi en küçük noktaya çekmek demek. Onu çekerken fakat kısıtlarımız var bizim. Mesela atıyorum normalde şöyle bir kısıtımız olsun. Fonksiyonel bir kısıtımız olsun. Burada iki nokta arasındaki mesafeyi nasıl bulacağız? Direktman böyle çekemem. Çünkü bu kısıtları aşamıyor. Bu kısıtı aşmaması lazım. Şuna çok yakın bir şekilde böyle buluyor mesela. Değil mi? O zaman o kısıtlar altında optimizasyon problemine dönüşmüş oluyor. O zaman bunun izlediği en kısa yol mesela böyle oluyor. Artık bir şey olmuyor. Çünkü buradan geçemiyor. Bu soyut tabii yani analitik geometri ile alakalı soyut bir kavram. Increment of a function of a function. Buna artım miktarı var mesela. T eşittir işte T noktasında, delta T noktasında. O zaman fonksiyonel ne oluyor? Delta X. Delta X kadar artmış oluyor. X T artı delta T aynı türev kavramı. X T'nin delta T sonundaki state durumu. X T delta T0 andaki mesela T andaki herhangi bir state'deki durumu çıkartınca delta X'i buluyorsunuz. Delta X zaten yukarısı. Delta X. Functional olarak nasıl tanımlanıyor bu? O state'te o state'in değeri x artı delta x state'in değeri eksi x'teki state'in değeri. O zaman delta j olmuş oluyor. Şu functional'ın increment rate yani artım miktarı. İşte buradan o functional'ın türevi kavramına geçeceğiz. Türevinden de şöyle geçelim, şöyle yapalım. Bu tabii aslında. Şu x bir state vektörü. Bu functional da vektörel bir fonksiyon. Bayağı bir karmaşık bir fonksiyon olabilir yani. Böyle yazıldığına bakmayın. Şuna increment değil mi? Increment of function.
Neden? Bu state'in içerisinde tanımlanıyor. Tamam mı? Ben şöyle gösterelim. Sen şuna functional dersen bir dakika. Şu. Delta J olarak tanımladım. Peki. Heh, şimdi x sıfırdan t0'dan x0 t1'den x1'e gitmiş. Ha evet aynen. Şurada açıklıyor tamam. Bir dakika. Şurada grafikler var. Onları alalım daha iyi olur. Fonksiyonun artımı. Ne demek? T delta t ile geldiğinde nedir? F artı delta t delta f. Delta f ile delta t arasında. Bu türevi ne oluyor? F'in türevi buradaki nedir? Şu eğimi yani değil mi? T'nin eğimi. Bu zaten belli açık. Fonksiyonel olunca ne oluyor? Fonksiyonelin x optimal var. X optimal artı delta x var. Pertürbe ediliyor. J, x optimal var. X optimal artı delta x var. Pertürbe edilmiş hali. O zaman dj bölü dx oluyor türevide. Değil mi? Delta j bölü delta x oluyor. Burada zaten siz biliyorsunuz kalkülüsü biliyorsunuz. Bu normal bir fonksiyon. Zamana bağlı fonksiyon. Bu da fonksiyonel. Yani fonksiyonelle fonksiyonu karıştırmayın. Anladınız mı? İkisi arasındaki fark neymiş? Fonksiyonelle fonksiyon arasındaki fark. Bu fonksiyonun minimum hali. Fonksiyonun minimum noktası nasıl biliyorsun? Türevini sıfıra eşitleyerek. Fonksiyonu değil mi? Bunlar fonksiyon için artamadığım koşulları. Minimum maksimum noktası A sayısı. Functional olunca ne oluyor? Son durum sabit. Tamam şurada geldi. Evet şuna bakacağız şimdi. Functional olunca ne oluyor? Buradaki koşullar yani buradaki state'in optimal değerli. Mesela state'in bir trajektorisi var. X0, T0'dan başlamış, T final'a gelmiş. Optimal yörüngesini belirliyor. Onun içerisine onu atıyor. O functional demek J'nin içerisine sen bu peti at. Yani bu trajektördeki bütün değerleri ne yapıyor? J'yi hesaplamak için bunların hepsini kullanması lazım değil mi? Dolayısıyla bir yerde J'nin tek bir minimum değeri yok. Yani bak şöyle. J'yi hesaplatırken tek bir minimum değer üzerinden hesaplatmıyor. Bunun tüm değerleri üzerinden. Bunu minimize edecek curve'ü belirlemek lazım değil mi? Bunun bir sürü alternatif yolları olabilir. Ama biz J'yi minimize edecek şekilde J'yi minimize eden en kısa yörüngeyi peti bulmamız lazım. Sen buradaki mesela fonksiyondaki en kısa mesafe nedir? Budur. Senin bu en kısa mesafen fonksiyoneli minimize etmeyi garanti etmez ki. Anladınız mı? Evet hocam. Heh. Buradaki en kısa mesafe fonksiyoneli minimize etmeyi garanti etmez. Senin amacın ne? Şu fonksiyonelin içerisindeki değeri minimize edecek şekilde buradaki bütün yörüngeyi, o en optimal yörüngeyi bulmak. En optimal state trajektörisini bulmak. En optimal işte onu sonra geleceğiz. Oradaki hesaba yani. Yani fonksiyonla fonksiyonel arasındaki farkı önce anlamamız lazım.
Tamam, variation of the function belli zaten. Fonksiyonu belli. Çünkü zamana bağlı değişiyor. Zamana bağlı değişim miktarı. Bu her zaman analitik geometride zaten kalkülüs dersinde gördüğümüz sistem. Ama burada şeydeki farkı, şimdi fonksiyonelin türevini olayı da geçeceğiz. Bu fonksiyonelin türevi farklı bir yöntemle alınıyor. The variation plays the same role in determining, evet, extremum functions differential. Aynı bu variation aynı prensipten yola çıkarak yapılıyor. Tam ekstremum değerlerini bulmak için dedik. Differential of a function. Şuradan bakalım. Evet, differential of a function'a geldik. Evet, differential of a function. Güzel. Delta x'in artım miktarı. Onu şöyle gösterelim. Bir dakika. Şimdi yazıyorum o zaman. Şimdi bizim delta delta t. Şu fonksiyonun artım miktarı değil mi? Delta t'ye geçtikçe bu delta x. Delta x oluyor. Gt delta t gibi bir fonksiyonumuz var. T delta t gibi bir fonksiyonumuz var. Limit limit delta t sıfıra giderken limit delta t sıfıra giderken şu varsayımı altında. Aynen. Şimdi bunu bir yazayım da anlatacağım. Dx t delta t dt. Şu delta t, tamam, delta t'nin normu. Evet. Şimdi şunu bir yazalım. Heh. Şimdi normalde neydi? Türev değil mi? Şeyin artışı. Dx, x üssü şöyle tanımlanıyor. X üssü x'in türevi t eşittir
dx bölü dt. Şu türev işlemi yani. Şimdi normalde bir fonksiyonun türevine bakıyorduk. Ha, türevi nedir? X de eşittir dx bölü dt. Peki ben burada dx'i nasıl yazabilirim? Artım miktarını x'in türevi t çarpı delta t şeklinde yazabilirim, değil mi? X'in türevi t çarpı delta t. Dx o zaman neye bağlı olacak? T ve delta t'nin fonksiyonu olacak. Bu buradan gayet açık. Incremental rate yani. Incremental rate. Peki burada n tane değişken şey olsaydı tam türevi mesela n tane variable var. Bu bir tane değişken için. Böyle n tane değişken olsaydı t cinsinden değil de artık mesela x bir sürü farklı değişkene göre, bağımsız değişkene göre değişiyor olsaydı. Nasıl olacaktı bu diferansiyeli? Tam dx fonksiyonun bu diferansiyeli. Şimdi oradan functional kavramına geçeceğiz. Kısmi türevleri değil mi? Yani dx'in kısmi türevi oradaki direction dx bölü d mesela delta t1 gibi bir değişken olsun. Bu zaman değil yani şey değil. Zaman gibi düşünmeyin bunu. Çünkü bizim x'te sadece zamana bağlı tanımlıyoruz ya. dx bölü dt tek bir değişken var. Onu tek bir fakat bir sürü fonksiyon olsa, bir sürü farklı değişken, bağımsız değişkenler olsa onlar da t1, t2, tn diye tanımlanmış olsa buradaki değişim yani en küçük miktar yani x'ten dx kadarlık bir miktar yer değiştirdik. O zaman bunların hepsini kısmi türevlerini almamız lazım değil mi? Bunlarda ne oluyordu? Jacobian fonksiyonu oluşuyordu değil mi? Kısmi türevleri neydi? Jacobian fonksiyonu. Artı. Şimdi bu kısım açık. Artım miktarı. Increment rate. dx kadar yer değiştirdiğimizde. Heh. Şimdi bu fonksiyonelin artım miktarına gelecek olursak increment of a function. Şimdi j bizim fonksiyonelimiz. Şimdi şöyle baştan yapalım, söyleyelim. Şimdi normalde bir fonksiyonun türevini almak zamana göre türevini aldık. Dx üssü eşittir dx bölü dt. O zaman buradaki artım miktarı dx'i nasıl tanımlıyoruz? X üssü x'in türevi çarpı delta t. Bu kısım güzel. Şimdi peki burada değişken n tane değişkenimiz olsaydı dedik. Sadece t'ye bağlı değişmesin, diğer değişkenlere bağlı değişsin. O zaman bunların her türevlerinde artım miktarı. Artım miktarını belirlemek için bir fonksiyon buradan buraya gittiğinde çok boyutlu uzayda o zaman çok boyutlu uzayda yer değiştirme olacak. Mesela eğri mesela eğri alan şuradan şuraya giderken buradaki bütün iz düşümlerini almamız lazım değil mi? Bu iz düşümlerindeki değişim miktarı. O zaman işte o da ne olmuş oluyor? Fonksiyonun bu vektör mekaniğinde de var bu kavramlar. Directional derivatif yani yönsel derivatif olmuş. Yönsel türevi oluşturuyor. Orada ilerlerken bunların her biri kısmi türevlerindeki değişimleri. Bunlar nedir bunlar? Gradyan yani. Gradiyent deniyor. Peki. Onu aldık. Bunu aldık tamam. Yani dx bölü dt1 tn tane değişkenin dx bölü dt bölü delta t1 dx bölü dt bölü delta t2 böyle gidiyor. Peki şimdi fonksiyonel elimizde bir tane fonksiyonel var. Fonksiyonelin değişim miktarını nasıl belirleriz? Fonksiyonun değişim miktarında delta
delta Jx dx. Şu sonsuz küçük artım miktarı artı x'e bağlı türevi çarpı delta. Bütün buradaki delta x değişkenlerin aslında bu şeyi toplamı türev, türev işaret yani türev operatörü türevi çarpı artı yani şeyleri delta x artı miktarları. Onu hemen yazalım. Gx delta x'in fonksiyonu non delta x. Tamam. Çünkü artık bizim delta t'miz yok. Tamam mı? Yani delta t yerine burada nedir? N tane değişkenimiz var. N tane değişken üzerinden yani bu state vektörü göstermiş oluyor. Bu state vektörün normundaki değişim. Delta çok küçük normundaki değişim. Ondan sonra buradaki fonksiyonelin türevi. Bunların Jacobienlerine göre türevleri. Yani şu aslında şunlar oluyor. dj bölü d mesela dj bölü dx, dj bölü dx2. Bunların türevleri olmuş oluyor. Artı sonsuz küçük bir artım. Çok küçük bir artım. Çok küçük bir delta şeydeki yer değişti. Şu delta x'e karşılık gelen. Değil mi? X virgül tabii. Şurada x virgül dx. Evet. Hem x'in fonksiyonu hem dx'in fonksiyonu. Artım miktarının fonksiyonu. Fonksiyonelin artım miktarını tanımladık. A is said to be differentiable on x yani x üzerinde x bizim state'lerimiz bunlar. Bu state'lerimiz üzerinde türev alınabiliyor yani bu fonksiyonel artık bir hiper uzayda tanımlanıyor. Bu hiper uzayda x değişkenlerine bağlı değil mi? O değişkenlere bağlı olacak şekilde bunu türevlenebiliyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu sonsuz küçük orada her bir adımda bunları değiştirince her boyutta yani bütün oradaki o değişkenlerdeki değişimler neye yansıyor? Bu bizim ana fonksiyonelimizdeki değişime karşılık geliyor. Değil mi? Linear approximation da bu şekilde. Tamam. Çünkü non-linear approximation var. Non-linear approximation neydi? Şöyle gösterelim. Bir şeyin türevini bunu non-linear bir fonksiyonu lineerleştirmek için ne yapıyorduk? Taylor serisini açıyorduk, değil mi? Nasıl yapıyorduk onu? X'in değişim miktarı o noktadaki denge o noktadaki bunun türevi dx demiyoruz artık. dj diyoruz. J'nin şöyle göstereyim bir dakika. J'nin x sıfır noktasındaki değeri dx vektörü tamam çarpı delta x değil mi? J Jx tamam. Non-lineer olunca böyle oluyor.
Tamam. Şimdi mesela bir örnek çözelim. İstediği continuous function, tamam, the variation of the function. Bu fonksiyonelin değişmesi bu mesela x kare t artı 2x t dt gibi bir şey şeklinde değişiyor. Artık bu kısımlar matematik zaten. Ama bu kısımların önce anlaşılması gerekiyor. Şimdi 0 ile 1 arasında x kare t gibi artı 2x t gibi değişiyor. Değil mi? Şöyle bir fonksiyonumuz var. Demek ki bu nedir? İntegralinin xt fonksiyonu üzerinden değişir. Bana neyi bulmamız isteniyor? Small variation, yani çok küçük değişimini. Çok küçük değişimini bulmamız isteniyor. Bunu şimdi ben nasıl tanımlarım? O matematiksel, yani şimdi soyut olarak şu gösterdiğim şeyin örnekteki açılımını yapacağız yani. Değişimi nasıl tanımlarım? Delta J eşittir soru işareti. Değil mi? Delta J delta J x ve delta x'e bağlı. Delta x çok küçük değişiyor. Eşittir J x artı delta x eksi Jx. Değil mi? Yani pertürbe ettik. X'teki bütün durumları delta x'in normu olacak şekilde, değil mi? X artı delta x şekilde pertürbe ettik. Bu şimdi tek boyutlu gibi düşünün bunu. Ama çok boyutlu olursa bunun normunu almak zorundayız. Tamam mı? Normunun değişimi en küçük değişimi oluyor ya. O yüzden normunu alıyoruz yani. Tamam mı? En küçük değişimini burada tanımlayabilmek için. Şimdi bunu şu anda tek boyutludan basit bir şekilde düşünelim. Şimdi şu fonksiyonların değişimini bulmak için. Ben çünkü bunun neden değişime niye ihtiyacım var benim? Ben bu değişim bunun türevini alırsam, türevini sıfır yapacak değer benim maksimum ya da minimum noktamı verir, değil mi? Ben bu fonksiyoneli minimize etmek istiyorum. Şu an tartışarak gidelim yani. Şu an ben şey yapamadım yani. Ne kadar anlayıp ne kadar anlamadığınızı bilmediğim için. Şimdi matematiksel temeliniz var. Yani şey yapalım istiyorum. Böyle anlaşılsın istiyorum. Şu fonksiyonelin neden? En küçük değişimini bulacağız. Neden buna ihtiyacımız var? Minimum maksimum noktalarını belirleyebilmek için zaten. O zaman şu çok küçük, sonsuz küçük değiştirdim ben bunu. C'yi sonsuz küçük değiştirmek ne demek? Şunları shift etmek demek. Yani şuradaki bütün state'lerdeki zamanla delta x artı delta x'lerini yazmak. Ve onun aralarındaki farkı almak. Değil mi? Buraya kadar şurada problem var mı? Şunu yazmakta. Bilmiyorum, dinliyor musunuz? Yok hocam. Hocam Tamam. problem yok. Bunu yazdık. Evet, tamam. Yo, siz de konuşup bir şey yapabilirsiniz yani. Kafanıza takılan yer varsa sorun. Ben böyle monolog anlatmayayım. Tamam. Burada şimdi ne yapacağız? 0 ile 1 arası integrali. Şunu 0 ile 1 arası integrali. Şimdi bunu x artı delta x yapmak ne demek? Şu fonksiyonun buradaki x'i delta x kadar değiştirdim. Ve karesini aldım, değil mi? Buradaki x'i de delta x kadar değiştirdim. Karesini aldım. Peki. Neye göre aldım? Tabii sonra bunun integralini neye göre alacağım? DT'ye göre alacağım. Şunun integralini DT'ye göre alacağım. Eksi ne yapacağım tekrar? Yine sıfırla bir arası değişiyor çünkü bu integrali, alan integrali. Bu bizim fonksiyonelimiz. Sıfırla bir arası
değişiyor. Bu sefer yine bu fonksiyoneli yazacağım. Yani aynısını. Aynı değeri. Şunu yazacağım. Aynen. O zaman bu bizim deltamız. Delta J'miz oluyor. Expand ettik. Sonra integralleri birleştirdik. Expand edip integralleri birleştirince buna dönüşüyor. 2x delta x artı delta x çok sonsuz delta x'in karesi artı 2x artı 2x artı 2 delta x değil mi? Eksi x kare. Açalım şunu mesela. X kare artı 2x delta x artı delta x'in karesi artı 2x artı 2 delta x eksi x kare dt parantezini alıyoruz ya, sıfırla bir arası integral sınırları aynı. Sınırlar değişmiyor. Eksi 2x. Değil mi? O zaman x kare eksi 2x'ler birbirini götürdü. Şu x kareler götürdü birbirine. Şöyle baştan yazayım şunu. Şu şunu götürdü. Artı 2x eksi 2x'i götürdü. Bak sadece delta x'in bir fonksiyonu kaldı değil mi? Delta x'in bir fonksiyonu kaldı. X'e de bağlamış. Şurası x'te var. X ve delta x'in fonksiyonu c küçük delta. O zaman şu nedir? X. 2x artı 2 delta x parantezine aldım şurayı. Delta x parantezine aldım. 2x artı 2 oldu. 2x artı 2 delta x artı delta x'in karesi. Aynen. Tamam. Sonra bunu geldim ne yaptım? Yine bunun integral sınırları belli. 0 ile 1 aralığında. Değil mi? 0 ile 1 aralığında. Zamana göre integre ettim. Sonra separating terms which are linear. Delta x'e göre olan lineer şu kısım. Bu ikisi lineer ya. Bu ikisi separate ettim. Second integral. Heh. İşte şu high order terms oldu. Şimdi artık oturacak. Mantığı oturacak. Şunu separate ettim. O nereden geldi? Yani havadan mı geldi diye düşünmeyin. Şöyle göstereyim bir saniye. Şunu separate ettim. Sonra şu kısmı da aynı şekilde ayıracağım. Sıfır bir artı. Heh. Evet. Olay bu. Şimdi şu terim var ya delta x'in karesi dt 0 ile 1 arası. Şu terim non-lineer bir terim ya. Non-lineer ve çok küçük bir terim. Delta x sıfıra giderken zaten bu sıfıra gidiyor. Yani şu gx, dx çok boyutlu olursa norm olur. Delta x'in norm. Delta x'in norm olmuş oluyor. Tamam. Şu zaten şeyde non-lineer kısmı bu sıfıra gidiyor. Continuous function. Bak, since continuous function. Delta x'in karesi. Delta x'in karesi bunun integralini nasıl alırız?
Delta x'in karesi bölü delta t, tamam. Ha, tamam tamam. Gx, ha, şu gx'in nasıl tanımlaması lazım? Gx'in de şöyle tanımlaması lazım. Dx diye tanımlıyor. Bu zaten bunu götürüyor. Bu bunu götürüyor. Ne oluyor bu? Zaten bu dx kare delta x kare sonuç oluyor. Tamam. Onda bir problem yok. Evet, en sonunda ne oluyor o zaman? Bu kısım kalıyor değil mi geriye? Bulmuş olduk değil mi? Artı yok. Ha, tamam. Yani bizim son cevabımız bu. 2x artı 2 delta x. Delta t. Bu fonksiyonel artı miktarı. Selektör var. Tamam. Şimdi seçtim. Şuraya yapıştırdım. Şu nereden geliyor yani? Bu olay nereden geliyor? Bakın. Bunu gösterdik. Öbür türlü anlaması zor yani. Tamam mı? Bir örnek üzerinden anlaşılması daha kolay. Yani x kare artı 2x gibi bir fonksiyonelimiz olsun. Bunları delta x miktarlarını arttırdık bunları. Bunları kare diyelim, atıyorum bir fonksiyon. Bunun karelerini aldık. X artı delta x'in karesi. 2 artı x artı delta x. Bunu çıkarttık kendi değerinden. Artım miktarını yazdık. En son düzenledik. Bak böyle çıktı. 2x artı 2 delta x delta t çıktı. Şu kısımdan lineer kısmı oluyor o zaman. Gx dx'in normu. Bu çok boyutlu olsaydı tabii böyle olacaktı. Bu tek boyutta şimdi single. Bu vektörel formda olsaydı o zaman onun vektörel formundakini yazmamız lazım. Aslında burada temel mantık basit de iş karmaşıklaşması neden? Boyutlar arttıkça yani birden fazla bağımsız değişkenimiz olursa multiple state, o zaman şey olmuş oluyor. Normatif bir yaklaşım yapmamız lazım değil mi? Ya, şey üzerinden tanımlıyoruz burada. Kısmi türevleri cinsinden tanımlıyoruz ya. Şimdi devam edelim. Şimdi burası çok önemli. Maxima and minimum of functions and functions. Şimdi bunu bulmamızdaki amacımız neydi? Ona gelecek olursak, fonksiyoneldeki maksimum ve minimum noktaları tespit etmemiz gerekiyor ki bizim o optimal fonksiyonu optimal function aslında bu. Bizim optimal kontrol problemine dönüştürdüğümüzde biz bunu. Bu aslında bizim böyle rastgele matematiksel bir şey değil bu. Bu bir objective function ve state'ler zaman içerisinde değişen state'ler üzerinden tanımlanmış veya kontrol durumları, kontrol surface'daki kontrol sinyalleri üzerinden tanımlanmış diyelim. Çok boyutlu değişkenli bir yapı. Şimdi bu yapıyı biz ne yapmamız lazım? Minimize etmemiz lazım. Minimize ederken de bunu deviation'ını yani o deviation'ını sıfıra eşitlememiz lazım ve türevini sıfıra eşitlememiz. O zaman fonksiyonelin türevi kavramını geçiyoruz. Fonksiyonelin türevi minima ve maksima noktalarını veriyoruz. İşte burada minimum maksimum olayını bir basit kalkülüsten açıklanmış. Kalkülüsten neydi o? X eksi x nokta büyüktür sıfırsa delta x artım miktarı. X'in artım miktarına bakıyoruz. Sıfırdan büyükse ne oluyor? Relatif minimum oluyor. Sıfırdan küçükse relatif maksimum oluyor değil mi? Bunu zaten biliyorsunuz şeyden, kalkülüsten çok basit. O zaman ne yapıyor? Türevini sıfıra eşitleyen noktalarda bunlar şeyde oluyor. Bunu zaten anlatmıştım ilk derslerde anlatmıştım. Fonksiyonelin değişimine bakıyoruz. Yani if delta c eşittir. Şu an işin özünü anladıktan sonra zaten hesaplama kısmını göstereceğim ben size. Problem biz şeyde çözeceğiz yani. Simülikte de bunu uyarlayacağız.
Şu işte evet. Şu sıfırdan büyükse, büyük eşit sıfırsa minimum. Neden minimum? Sen en minimum noktasındasın ki yani bunun komşuluğuna bakıyorsun. Minimum noktasında ne olacak bu? Pozitif olması lazım değil mi? Bunun bir önceki bir sonraki değerinin minimumda ne oluyor? Bir sonraki ve bir önceki değerlerini nedir? Daima bu eksi bu sıfır olur. Bu eksi bu sıfırdan büyük olması lazım. Minimumda pozitif. Maksimumda negatif. O zaman artma ve azalma olayına geçiyoruz. Artma ve azalma kavramından geçiyoruz değil mi? Eğer şeyse if şöyle olursa da relatif maksimum. Daha da artık şey yapamıyor yani. Negatif çıkmak zorunda çünkü en tepe noktasındayız biz. Extremum point burası. Bu extreme point'te aldığı değerler state. Optimal state bu aslında. Şu relatif minimum. Bu relatif derken relatiften kastım bu eğri aslında global olarak bakamıyorsun. Global olarak burada lokal curvature. Yani lokal curvature'lara bakıyorsun. Ama global olarak bakman için ne yapman lazım? Bu çünkü böyle değişken bir fonksiyon. Çok parçalı. O zaman ne yapman lazım? Karşılaştırma yapman lazım değil mi? If satisfied arbitrary large yani karşılaştırmada nasıl yapacaksın? Epsilon yani şu aralığı komşuluğu değiştireceksin. Çok geniş tutacaksın. O geniş komşulukta yani şu x'in değer aldığı geniş komşuluğunda şu equation sağlanıyorsa global maksimum oluyor değil mi? O zaman J'nin yıldızı yani J yıldızı da extremum point olmuş oluyor. Fonksiyonelin şu extremal oluyor. Şöyle gösterelim. Şu extremal oluyor. Şeyde extremum oluyor. Yani extremum function. Bizim amacımız da bu zaten. Extremum oluyor. Tamam. Fundamental Theorem of Calculus of Variations. Tamam. If the fundamental theorem used in defining extreme values of function is necessary condition that the differential vanishes at an extreme point, except extrema at the boundaries of closed region. Let x be a vector function t in the class of omega and jx be a differentiable function of x. Tamam. Burada tanımları yaptık. X değişken vektörümüz, state vektörümüz. Bu X değişken vektör üzerinden tanımlanan bir tane fonksiyonelimiz var. Bu da zamana bağlı değişiyor. Tamam, xt zamana bağlı değişiyor. Yani jxt bu vektörel formda. Şöyle bir fonksiyonel denklem şeyimiz var. Ek objective function'ımız var. Şimdi şu eşittir 0 for all admissible delta x. Tüm delta x durumlarında x artı delta x eşittir 0 olacak. Bütün delta x, bütün izin verilen state trajectory içerisinde. Yani durumlar mesela belirli bir noktadan başlıyor. X final state'e gidiyor. X sıfırdan X final state'e gidiyor. T sıfırdan T final state zamanı. Extremum dediğimiz yani J bu fonksiyonu bu değer aldığı petin
her zaman bütün olası tüm petler içerisinde minimum olması lazım. Bu ekstremum fonksiyonun içerisinde yerleştirdiğimizde şunun tüm durumları admissible olarak olacak şekilde e, bu normun yani bu şeyi bu fonksiyoneli minimize etmesi gerekiyor. Tamam mı? Optimal trajektoriden söz edebildiğimiz için. İşte bizim amacımız bunu bulmak. Temel olarak optimizasyon probleminin amacı. Şimdi ne yapıyor burada? Integral of Tyler serisi. Şimdi Tyler serisi açıyor. Bu fonksiyoneli. Fonksiyoneli bir de phi demiş. Yani phi diye tanımlıyor. Burada phi'nin kendi state'leri var, türevleri var. Zaman fonksiyonu. Değil mi? T0'dan T final'a gitmiş. E, Şunu Tyler serisini açarsak ne olur? Buradaki çok küçük değişimi. Bu çünkü non-lineer bir fonksiyon. Tyler serisini açmak demek bunu lineerleştirmek demek. Burada bunun birinci türevi çarpı deltası. Bunun içerisinde 3 tane değişken var. Bunu böyle uzun uzun açıp bakmak lazım. Şimdi delta bu şekilde tanımlanıyor. Bunu uzun açıp bakmak lazım. Kaybetmeyelim. Şurada mesela şunun integrali nasıl alınıyor? U v eksi v dev. U'ya dv demiş. Integrating by parts. Yani buradaki amacımız yine bir delta J fonksiyonunu tanımlamıştık ya başta. Şu delta J fonksiyonu. Şunu tabii çok genel ifadeyle yazıyor. Bu şu anda bizim delta X'i tanımladık. Bu örnek için tanımladık. Aslında bu delta J, şu fonksiyonu matematiksel olarak genel ifadeyle yazıp da bunun deltasını almak. Yani bundaki artım miktarını almaya kattığımızda bu genel ifadesini yazdığı için bu kısım karışık tabii. Çünkü integral kısımları falan var şey içerisinde. O yüzden biz bunu son haline bakacağız. Son haline bir bakalım. Evet. Şimdi bunu açıp düzenliyor. Tamam. Bu fonksiyonelin en son halinde bizim bilmemiz gereken kısım şurası. Ekstremum noktasını bulabilmek için gerek ve yeter şart. Şöyle diyorum. Necessary condition for function is t to be an extremum for x dot yani x dot t. Şimdi hemen bu tanıdık gelecek size. Bu her zaman böyle yani. Bunun ispatı var. Bunun delta x'ini bunu alıp sıfıra yaptığımızda, eşitlediğimizde delta j'sini alıp sıfıra eşitlediğimizde ne olacak? Tamam. Şimdi şu size tanıdık gelecek. J aslında J bize şöyle tanımlamış. J eşittir phi. Phi xt, J eşittir phi xt, x xt, x dot d, xt. Onu da şöyle diyelim. J eşittir. İntegral t0'dan t0'dan t final'a phi xt, x dot t, t. İşte bunun deltası yani değişimi fonksiyonel olarak bu değişiminin necessary condition yani gerek şartı. Gerek şartı şu. D kısmi türev. D fiilinin kısmi türevi. Bu size tanıdık gelecek zaten. Bunu şeyden biliyorsunuz. Sistem analizinde görmüştük ya. Lagrange Euler. Yani Euler şeyi bu fonksiyonu.
Biz buradan neye ulaşıyoruz? Euler fonksiyonuna ulaşıyoruz. Dx eksi zamana göre kısmi türevi Lagrange Euler yani Lagrange Euler teknolojisi. The Equation of Motions. Hareket denklemlerini çıkartırken. İşte o mekanik sistemlerdeki hareket denklemleri çıkartılmasında kullanılan ifadeyi biz burada fonksiyonelin ekstremum noktasını bulurken kullanıyoruz. Bunun ispatına bakarsınız. Bunun ispatını açıp uzun uzun yazmak lazım. Kitaplarda da var bunun ispatı. Yani anlaşılabilmesi için, anlamanız için oturup yazmanız lazım onu. En son elde ettiğimiz ifade bu. Bizim amacımız da bunu bulmak zaten. Bu Lagrange formülasyonu çıkartıyor ki hareket denklemini çıkartmak için. Enerji cinsinden tanımlıyorduk. Bir tane fonksiyonel tanımlıyorduk. Neydi o? Kinetik eksi potansiyel değil mi? Lagrange'in fonksiyonu. Kinetik eksi potansiyel enerji. Tüm sistemin şeylerini alıyor. Bunu ne yapıyoruz? X'e göre diyelim burada da state'ler var. State'ler durumları var. Bunun x'e göre türevi eksi bu kısmi türevi. Eksi bunun x'e göre olan kısmi türevlerinin zamana göre kısmi türevinin farkı eşittir 0. Şu Lagrange Euler Lagrange Euler equation. Evet. Gerek koşul buymuş o zaman. Bir fonksiyonelin ekstremum noktası olması için gereken koşul bu denklemi sıfıra eşitlemekmiş. Tamam. Objective function'ı tanımladıktan sonra. Peki initial time is fixed. TF final time is fixed. Şimdi başlangıç ve bitiş koşulları tanımlıysa değil mi? Initial time nasıl tanımlıyoruz? Initial state şöyle. X0 initial state'i, X T0'da initial time'dir. Initial point X fixed. Bunun bir sürü şeyleri var. O her biri için özel durumlar oluşacak. Özel special case'ler var. O special case'leri önce problemi tanımlayıp sonra o special case'i uydurup çözmeye çalışacağız. Dediğim gibi matematiksel temeli çok karmaşık olsa da bunların pratikteki uygulaması açısından bizi ilgilendiren kısım zaten o. Biz burada işimize yarar olan kısmı alacağız yani. Şimdi x0, t0 da sabit fixlemiş. Xf, tf de fixlemiş. Bunlarındaki de değişim. Son durumu ve zamanı belli olan sabit sistem. Yani final state'ler belli. Şeyler belli. Başlangıç koşulları belli. Başlangıç koşulları, bitiş koşulu belli. Bitiş zamanı, başlangıç zamanı belli olan bir problemimiz var elimizde. O zaman bu şablona Lagrange Euler fonksiyonunu uyduruyoruz. Tamam. Güzel. Ekstremum noktası için Euler equation. Euler equation diğerinin second order differential equation. Product non-linear. Şunlar non-linear kesinlikle powers. X double dot işte. Euler equations generally non-linear. Evet. Artı soru second order equation. The boundary condition sayılmaz. Peki boundary condition'ların verilmesi gerekiyor. Sınır şartları yani. Sınır şartlarından kastımız şunlar işte. Problemi çözebilmek için sınır şartları gerekiyor. Değil mi? X0T'deki değer, XFTF'deki değer, XTF'deki değer. Bunlar boundary condition oluşuyor. O zaman boundary value problem'da düşün. Two point boundary value problem. Matematiksel olarak da bu problemi tanımladık. Yani çözmek için en azından ne yapacağımızı biliyoruz. Two point boundary value problem diyelim.
Güzel. Şimdi oturacak zaten. Son durum serbest. Şu anda bu buraya gelmedi. Bu case'e gelmedi. Şimdi şu an bu case'e baktık. Şimdi devam ediyoruz. Must be solved. Evet. Example 1. Güzel. Bir tane bir örnek çözelim. Şimdi A noktamız var. A noktasında A'ymış. B noktasında B değermiş. Plane, uzayda. Minimize length of curve joining two points. İki noktayı birleştiren curve'ü minimize etmek. Ne demek? Kartezyen uzaydayız. En kısa yolu bulmaya çalışacağız. Öğler denklemini çözerek bakın. En kısa yolu böyle bir yollar var. Bir sürü petler var. Bizim en kısa yol zaten bunu biliyoruz. Euclidean distance. Ama bunu şimdi Euler equation'ı çözerek yapacağız ki anlayalım yani. Demek ki bu minimization problemini uzayda iki nokta arası en kısa mesafeyi nasıl çözeriz? Şimdi o zaman sınır şartlarımız belli. X A'da A'yı alıyormuş. B noktasında B'yi alıyormuş. Şu iki nokta arası belli. A'da aldığı değer belli. B'de aldığı değer belli. Şimdi fonksiyoneli nasıl tanımlarız? A ile B arasında sınır şartı verdik. Bir artı şöyle diyelim. Şu curvature formülü değil mi? Bir artı dx bölü dt'nin karesi radius of eğrilik yarıçapı formülü değil mi? Bu curvature formülü. O zaman bizim J fonksiyonumuz yani objective fonksiyonumuz bu. Bunu minimize etmeye çalışacağız. Ne arasında edeceğiz? A ile B arasında edeceğiz. A ile B arasında kök 1 artı x datın karesi f dt değil mi? Şu bir tane örnek. Curve'ün o eğrinin uzunluğunu boundary condition'lar verilmiş. Boundary condition'larda şu. Problemimiz şuydu. Boundary condition'larda x a eşittir a verilmiş. Yani x'in a'daki değeri a'ya eşit. X'in b'deki değeri de b'ye eşit. Yani büyük a büyük b eşit. Noktalar. Tamam şu boundary condition'lar. Tamam. Şimdi nedir bu? Bizim o zaman x dot x doesn't contain x. Yani x contain etmiyor. X içermiyor bu form. Şöyle diyelim. Şimdi hemen Euler equation'a bakıyoruz. Bunu minimize etmek için neydi? Euler equation'ı çözmemiz lazım. Değil mi? Şu. Euler equation'ımız bu. Şimdi şunun o zaman fi nasıl tanımlanıyor? Fi de şu. Fi function'ımız bu. Fi. Function'ın içerisindeki değer yap. Değil mi? Buradaki fi'ye karşılık geliyor. Tamam mı? Buradaki fi. Buradaki fi neyi içeriyor? Sadece x datı içeriyor değil mi? X'i içermiyor. O zaman burası sıfır. Buna göre kısmi türevi yok. Burası sıfır gitti. O zaman eksi bunun x data göre olan türevini alacağız. X data göre olan türevi ne? X data göre olan türevi karekök. Tabii karekök. Üzeri 1 bölü 2. X data göre olan türevi hemen bakıyoruz. Şu. X dat bölü karekök içerisinde 1 artı x datın karesi değil mi?
D fi bölü dx stat eşittir. Ne olacak? X stat star şu optimal değeri yani. Ekstrem alt e, değeri. 1 artı x statın karesi. Stat yıldız. Stat yıldızın karesi. Heh. Değil mi? Peki devam edelim. Evet, bunun türevi sıfırmış. Bunun türevi sıfıra eşit olacaksa, yani bunun zamana göre türevi. Zamana göre türevinin sıfıra eşit olabilmesi için, yani şu ifadenin, çünkü denklemde şu kısım kalktı değil mi? Artık denklemimiz bu. Şu eksi kısmını da atalım. Eksi sıfır artı sıfır fark etmiyor. Eşittir sıfır. Artık denklemimiz buna indirgendi değil mi? Ben biliyorum ki şunun zamana göre türevi sıfırmış. Peki bunun zamana göre türevinin sıfır eşit olabilmesi için bunun sabit olması lazım değil mi? Yani x statın sabit bir sayı olması lazım ki bunun zamana göre türevini alınca sıfıra eşitlesin. O zaman x stat eşittir constant. Değil mi? X stat eşittir constant. Çünkü zamana göre türevi sıfırmış. Constant nedir? K1. O zaman K1, x stat K1'e eşitse, diyoruz ki x stat K1'e eşitse, x statimiz K1 gibi bir constant'a eşit diye atıyorum, salladım. X neye eşit olacak? Bunu integral değil mi? Zamana bağlı integralini al. Ne olacak x yıldız? Bizim amacımız x yıldızı bulmak. K1T artı K2. Sonra gel boundary condition'ları ekle. Bu bildiğiniz çok basit. Çok basit bir problemin optimal kontrol perspektifinden, ya optimal tabii variation, calculus of variation perspektifinden, optimal kontrolde ona dayalı çünkü, çözümünü elde ediyoruz. Aslında çok basit bildiğiniz bir problem. Nedir bu? Eğri zaten. Bunu zaten en kısa mesafe çizgidir değil mi? Bu çizginin fonksiyonu olmuş oluyor işte. K1T artı K2. Şimdi buna ben ekstremum noktalarına geldim. Boundary condition'lara değerlerini ekledim. Bu arbitrary yani. Çünkü bu, yani herhangi bir sonsuz tane çözümü var. Ama ben bunu nasıl sınırlıyorum problemi? Bu kısıtları vererek sınırlıyorum. Boundary condition'ları vererek sınırlıyorum. Boundary condition'larda neymiş? A noktasında büyük A'ymış. Bakın şu A noktasında büyük A'ymış. B noktasında büyük B'ymiş. Şu x ekstremum değerimiz. A noktasında yazalım o zaman. A noktası küçük a verirsek bu x'e, K1 x denklemimiz neydi? K1 x artı K2 değil mi? K1 x artı K2. Sonra MATLAB'de çözeceğiz bunu. Zaten çok kolay. Hiç elle uğraşmayacağız. Bu hazır Euler Lagrange denklemini yazacağız. Sembolik olarak çözeceğiz. K1b artı K2. Değil mi? K1 ve K2 buradan nasıl bulunur? A ve B değerlerini yerine koyarak. Şurası A. Heh. Şimdi A'yı B'yi biliyoruz. A, B noktasını biliyoruz. Burada bunun aldığı değerleri biliyoruz değil mi? Eğerin o noktada aldığı değerleri biliyoruz. O zaman K1, K2 buluruz.
Şu radius of curvature denklemi. Şunuz kafanız karışmasın. Şu radius of curvature. Neden? Türevine bağlı yazılıyordu ya. Dinamikten falan biliyorsunuz. Radius of curvature. Bunu minimize etmeye çalıştım. O zaman doğru çıkıyor ortaya. Bir artı x datın karesi. Bir artı x kare t'nin da x datın karesinin karekökü. Euler Lagrange denklemi çözdük. Extremal noktalarını boundary condition'ları tanımladık. Çözdük. Evet, o zaman bunu böyle karmaşık problemler için ne yapacağız? Boundary value problem çözmemiz lazım. Extremal noktasını bulup yani bunu sembolik olarak buradan türeteceğiz. Lagrange Euler formu. Önce ne yapacağız? Bir tane function elde edeceğiz. Function'ı sembolik olarak Lagrange Euler denklemi içerisine koyup çözeceğiz. Onu çözdükten sonra sınır koşullarını uygulayacağız probleme. Direkt çıkacak zaten. Ben size çok nümerik ve sembolik çözüm yöntemini göstereceğim. Metodolojisini göstereceğim. Ama teorik kısımları dediğim gibi siz teorik kısımları çalışın. Teorik kısımları anlatmaya da vaktimiz yok. Çok detaylı girersek kafanız zaten karışır. Sonra buradan devam edeceğiz. Example 2'den devam ederiz. Sistematik olarak ben size yani göstereceğim hepsini tek tek. Kafanıza takılan bir nokta olursa da sorun. Bu olayı anladınız mı yani buradaki şeyi? En azından bu bildiğimiz şeyler üzerinden değil mi? Bu noktaya nasıl geldiğimizi. Tamam güzel. Şu anladıysanız problem yok. Bu yine sunumlara bakarsınız bu kısımlarında. Şunlar da kodlar. Şunlara şimdilik bakmayın. Bunları kullanacağız. Şundan şu ana kadar yaptığımız kodlar. Şu ana kadar yaptığımız kodları buraya koyuyorum. Boundary Value Problem kısmına ekleyince bunları anlatacağım. Haftaya bunları anlatacağım. Bunların MATLAB'te çözümlerine bakacağız. Boundary Value Problem'a dönüştürüp ondan sonra işte önce Euler Equation'ı sembolik olarak çözeceğiz. Sonra bunu Boundary Value Problem'ı çözeceğiz numerik olarak. O zaman çıkacak ortaya optimal kontrol trajektorimiz. Hemen onu ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Kontrolcü tasarlarken onu kullanacağız. Yani bu dersin kısmı, teorik kısmı tabii çok bir ders, ağır bir ders teorik kısmı. O yüzden kitaplardan da böyle bakmanız gerekiyor şu fonksiyonların ispatına. Ama ben size ne yapıyorum? Bu matematiksel kısımları atlayıp direktman doğrudan şeyleri göstereceğim yani. Metot kısmı, metodolojiyi göstereceğim. Çünkü buraya ulaşmak yani orada extremal noktasının bir function üzerinden tanımlanmasını Lagrange Euler denklemini çıkartmak ispatı öyle kolay bir ispat değil. Zor bir ispat. Ama sonuçta bu bizim analitik mekanikte de var. Analitik mekanikte de enerji denklemini minimize etme. Yani aslında enerji denklemi bir sistemin aldığı durumların doğadaki davranış biçiminde aslında minimizasyona yani enerjisini minimize etmeye çalışıyor sistem. Enerjisini minimize ederken bu denklem üzerinden yine bu denklem hareket denklemi tanımlıyor. Hareket daima enerji doğada da ne der o? Bir sistem enerjisini üzerine atmaya çalışıyor. Biz de sistemi total enerji cinsinden yazıp onların bu Lagrange Euler formülasyonu çıkartmak demek ne demek? Minimizasyon problemi çözmek demek aynı zamanda. Yani optimizasyon problemi çözmek. Yani aslında daha büyük bir şey var ortada. Sezgisel bir daha derin bir burada sezgisel bir çıkarım var. Bizim matematiksel ilişkilerimiz, kurduğumuz ilişkiler fizik problemlerine, doğaya çok aktarılabiliyor yani. Buradan onu görüyoruz yani. Orada o üst düzey kavramak için de tabii bunun teorisine hakim olmak lazım. Siz ama biliyorsunuz yani minimum enerji prensibini değil mi? Yani sistemin her zaman enerjisini minimize etmeye çalıştığı bir sistem. İşte o zaman ona göre hareket denklemi de ona göre çıkacak ya. Hareket denklemlerini çıkartırken biz Lagrange Euler formülasyonu kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? İşte enerji fonksiyonu üzerinden tanımlayıp yapıyoruz ya. İşte bu da onunla ilişkili yani. Calculus of Variations teorisi onu açıklıyor. Bu Calculus of Variations kitaplarına bakabilirsiniz isterseniz daha detaylı. Tamam bu kadar bu haftalık dersimiz.